Merhaba arkadaşlar, Taman YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle yapılmış çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım. Fakat örgüme başlamadan önce hemen şunu söylemek istiyorum. Kanalıma abone olduktan sonra zil butonuna basıp tüm seçeneğini seçerseniz yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Zil butonuna basıyorsunuz. Önce abone olmanız gerekiyor. Abone olduktan sonra zil butonuna basıp tüm seçeneğini seçerek yeni yüklediğim tüm videolarımdan haberdar olup bildirim alabilirsiniz. Abone olmak kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Bunu da buradan bildirmek istiyorum. Bildirim alamayan arkadaşlarım varsa bu şekilde yaparak bildirim alabilirler yeni yüklediğim videolarımdan. Evet, şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Ben orta kalınlıkta bir ip kullandım. İki rengi ihtiyacımız var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Beyaz ve böyle çok tatlı bir toprak tonu kullanacağım ben. Bugünkü örgümün yapımında dediğim gibi orta kalınlıkta iplerle yapıyorum ben. İnce iplerle de hoş durabilir. Deneyebilirsiniz. Daha kalın iplerle de yapabilirsiniz. Şimdi bu yapacağım örnekten battaniye yapabilirsiniz, bebek yeleği yapabilirsiniz, bayan örgülerinde kullanabilirsiniz, bere, atkı yapabilirsiniz. Şimdi ben birkaç sıra taban kısmı kıvrılmasın diye birkaç sıra hemen haroşa yaptım. Örgümüzün ilmeklerini 4 ve katları üzerine başlıyoruz. Ben 3 numara şiş kullandım. İpime göre 3,5'la da yapabilirsiniz tabii ki bu kalınlıkta bir ipi. Şimdi hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Modelinizin ön yüzünden lastiğini ördükten sonra hemen bu şekilde benim gibi kurmaya başlayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 2 ve 3. ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın ipimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Öne aldım. 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Sıramız sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. 2 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 2 ve 3 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. İsterseniz birer kenar ilmeği de bırakabilirsiniz. Yani 4'ün katları artı 2 ilmekle başlayabilirsiniz. Ben tam 4'ün katları olarak başladım. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu şekilde arkaya atıyorum. Şu kenar kısmı çok kıvrılmıyor bu şekilde yapınca. Şimdi bu sıramda tüm ilmeklerimi kendi yönünde örüyorum. Yani bakın 1 2 şununla birlikte 3 tane düz, 1 ilmek ters. Yani düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu sıramda. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 1 2 ve 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 1 2 ve 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmek ters. Hepsini kendi yönünden örerek sıramı tamamlıyorum. Evet. Evet, şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz arkadaşlar. Bakın burada 1-2 sıra düz örgü örmüş oluyoruz. Bir gittik, bir de geldik. Şimdi hemen ben burada beyaz ipimi alıyorum.
Şöyle ben öncesinde de bağlamıştım zaten. Şöyle yaklaştırdım sadece birazcık. Evet. Şimdi öncesinde ipimi bağlamıştım. Dediğim gibi bu sıramda beyazı da kullanacağım. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen 2 ve 3. ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın burada şöyle dibe doğru yaklaştırıyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada modelimi yapacağız. Şimdi beyaz ipimle bakın şurada 2 tane yuvam var. Alttaki yuvaya batıyorum. Beyaz ipimle düz örgü örer gibi içerisinden bir ilmek çıkardım. Şişimin üzerine bir tane doladım. Hemen ikinci yuvaya battım. Tekrar bir ilmek çıkardım. Şöyle örgümüzü toplamasın. Hafiften çektiriyorum. Örgümün uzunluğunda. Sonra hemen burada bir tane düz ilmeğim var. Bunu da yine beyaz ipimle ördüm. Şimdi beyazı bırakıp diğer ipimi kendimden tarafa alıyorum. Aradaki 1, 2 ve 3 tane ilmeğimi bununla ördüm. Tekrar bunu arkaya aldım. Şimdi burada bakın 2 tane düz ilmeğim var. Bunun üzerine modelimi kuracağım. Alttakine batıyorum. Beyaz ipimle bakın bir tane ilmek çıkardım. Şişimin üzerine bir doladım. Bir sonraki yuvamdan bir üsttekinden yine bir ilmek çıkardım. Tekrar şişimin üzerine bir tane doladım ve bu düz ilmeğimi de beyazla ördüm. Hemen diğer ipimi kendimden tarafa aldım. 1, 2 ve 3 ilmek ters ördüm. Bakın yine sırada 2 tane bakın düz olan ilmeğime geldik. Buraya batıyorum. Düz olarak ördüm. Şişimin üzerine bir doladım. Şöyle parmağımla tutuyorum. Toplanmasın çektiğim ilmek yoksa örgümü toplar. Bakın tekrar ilmek çektim. Şişimin üzerine bir doladım ve ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar bunu kendimden tarafa alıyorum. Arada 1, 2 ve 3 ilmek ters ördüm. Bakın burada 2 tane düz ilmeğim var. Önce alttakine battım. Beyaz ipimle buradan bir ilmek düz olarak ördüm. Şişimin üzerine bir doladım. İkinci yuvadan da yine bir ilmek düz olarak ördüm. Tekrar şişimin üzerine bir tane doladım ve düz olan ilmeğimi ördüm. Diğer ipimi aldım. Üç ilmek ters ördüm. Buradan bakın 1, 2 alttakine batıyorum. Düz olarak ördüm. Şişimin üzerine bir doladım. İkinciye battım. Yine bir ilmek düz olarak ördüm. Şişimin üzerine bir doladım. İlmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi kahve ipimi alıyorum tekrar toprak tonunu. Yine 1, 2 ve 3 ilmek ters ördüm. Şimdi arkadaşlar dilerseniz daha fazla aralarda mesafe de bırakabilirsiniz. Fakat hep tek sayılar bırakmanız gerekiyor. Yoksa bir sonraki sırada modeliniz denk gelmez. Evet, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, tekrar beyaz ipimi aldım. Bakın bu şekilde düz olarak ördüm. Şişim üzerine bir doladım. İkinciden de yine bir tane düz olarak ördüm. Tekrar doladım ve bunu da düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi 3 tane ters ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Evet, bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi ipimi bu tarafa alıyorum. Ve bunları bakın şu ilmeklerimi yine bir taneye düşürmek için hepsini birden bu şekilde ters olarak örüyorum. Yine toprak tonu ipimi kullanıyorum. Bu şekilde ters olarak ördüm. Tekrar yapalım. 1,
2 ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Bakın bu ilmeklerimi şu şekilde arkadaşlar şöyle göstermek de istiyorum. Bakın. Şöyle netleşsin diye bekliyorum. Evet, bu şekilde ters olarak hepsini birden şöyle biraz sıkı yaptığınızda bu şekilde biraz zorlanıyorsunuz gördüğünüz gibi benim gibi. Şimdi şunu da bu şekilde yürütüyorum ki bir sonraki sıramda lazım olacak. Bu şekilde yürüterek diğer sıranın başına götürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3 ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Bakın buradan şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadan öne doğru, yani ters olarak tümünü birden bu şekilde ördüm. 1 2 ve 3 ilmek düz ördüm. Şimdi tekrar bu şekilde beyazı bu şekilde yürütüyorum arkadan. Siz daha sık yaparsınız. Ben şu anda oyalanmamak için çok sıkı yapmıyorum ama bu şekilde yürüterek devam ediyorum. Tekrar düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Bakın hepsini birlikte ters olarak örüyorum. Yine arada 1 2 ve 3 ilmek düz ördüm ve bu ilmeklerimin hepsini birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar 1 2 ve 3 ilmek düz ördüm. Yine bakın bunu hepsini birlikte ters olarak örüyorum. Sıramın sonundaki 3 ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Hemen ön yüzünden nasıl durduğunu göstereceğim size de. Evet, bakın modelim bu şekilde. Şimdi bir üst sırama geçeceğim. Bu sıramda modelleri yaptığımız yerlere değil aralarına denk getireceğiz. Hemen yapalım. İlk ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındakini, hemen şu ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bakın 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz olarak ördüm. 1 2 ve 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz olarak ördüm. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Yani şöyle aralara denk geliyor tam arkadaşlar. Bakın o düz ilmekler tam şu ortalara denk geliyor. Evet, bu şekilde sıramı tamamladım. Bakın şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. Burada yine tüm ilmeklerimi kendi yönünden örerek devam ediyorum. Bakın tersleri ters örüyorum. 1 2 ve 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 1 2 ve 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 1 2 ve 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum.
Evet, bakın bir ters, bir ilmek, düz şeklinde sıramı tamamladım, döndüm. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bakın yanında düz yerleştirdiğimiz kısım var. Yani düz ilmeğimi yerleştirdiğim kısım. Birinciden batıyorum. Bakın düz örgü örer gibi alt kısmından bir ilmek çıkardım. Şişimin üzerine bir doladım. İkinci yuvaya battım. Yine bir ilmek çıkardım. Tekrar doladım şişimin üzerine ve bu ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimizi tamamladık. Şimdi ipimi öne aldım. Burada 1, 2 ve 3 ilmek ters ördüm. Tekrar ipimi arkaya aldım. Şimdi bakın buraya yine modelimi kuruyorum. Alttakine battım. Bir ilmek düz olarak ördüm. Şişimin üzerine bir doladım. İkinci yuvadan da yine bir ilmek düz olarak ördüm. Bu şekilde. Tekrar şişimin üzerine bir doladım. Bunu da düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi 1, 2 ve 3 ilmek arada ters olarak ördüm. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna geldim. Tekrar örgümün arka yüzünü çevirdim. Örgümün arka yüzünde bakın bunu bu şekilde örmeden aldım. Hemen sıradaki ilmeklerimi bakın hepsini birlikte ters olarak örüyorum bu şekilde. Şimdi ipimi arkaya aldım. Aradaki 1, 2 ve 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu beyaz ilmeklerimin hepsini birlikte şu şekilde arkadan öne doğru alıyorum. Yani ters olarak hepsini birlikte keseceğiz. Evet, bu şekilde. Şimdi 1, 2 ve 3 ilmek düz ördüm. Tekrar evet bu şekilde devam ediyor. Hemen göstereyim. Bakın böyle. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum bu şekilde. Evet, bakın şimdi sıramı tamamladım. Bu sıramda yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1 ve yanındaki ikinci ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bununla birlikte 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz olarak ördüm. Tekrar bu tarafa alıyorum. 1, 2 ve 3 ilmek ters ördüm. Katlı bir ip olduğu için böyle araları bazen ayrılabiliyor. Tekrar bir ilmek düz ördüm. 1, 2 ve 3 ilmek ters olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bu düz ilmeklerimizin üzerlerine modelimiz denk gelecek bir dahaki sıramızda. Evet, bakın şimdi sıramı tamamladım. Modelimin yapımı bu şekilde. Şimdi bakın şu aralara denk getireceğiz aynı şekilde modelimizi. Böyle damla damla çok hoş olan bir model. Büyüdükçe de çok daha güzel olacaktır. Ben biraz daha büyütüp küçük fotoğraf kısmına resmini koyacağım. Oradan da görebilirsiniz arkadaşlar biraz daha büyümüş halini. Evet, modelim bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.